gözüyle alemler arası dolaşan sırlı keşşaf. Her soruyu cevaplayan o büyük evliya. İlim denizine yelken açmış Allah'ın dostu olan alim. Bildikleriyle felsefede İslami çığır açan o zat. Üstün ahlakıyla dengeleri değiştirmiş o bilge. Kaleme aldığı kitaplarla bir nesli aydınlığa kavuşturmuş deha. Dahilerin yanında konuşamayacağı Allah'ın üstün bir zeka ihsan ettiği o alim. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamın aydınlattığı yolu yürüyen sadık alim. Hüccetül İslam İmam Gazali'nin tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. Doğum. Tuz şehrinin sokakları ilim ve düşünceyle dolup taşan bir İslam aliminin doğduğu yerdi. Ebu Hamid Muhammed adındaki bu genç, ilim ve dinin parlak bir zirveye ulaştığı bir dönemde dünyaya gelmişti. Onun adı sadece Tuz'un sokaklarında değil, tüm İslam dünyasında bir ışık olarak yanmaya devam edecekti. İlk ilim tahsili için Gürgan'a gider ve tam 5 yıl orada kalır. İmam Gazali'nin hakikat arayışı. Çocuk denecek yaşta ailesinden, hocalarından ve çevresinden taklidi olarak öğrenip benimsediği inançların değerini sorgulamaya başlayan Gazali, gerçek ve kesin bilginin ne olduğunu araştırmaya koyulmuştur. O dönemin büyük alimlerinden olan Yusuf Hemedani ile sohbetinde hakikat arayışında yardımcı olacak şu sohbeti gerçekleştirdi. Bir soru yakar durur beni. Yıllardır bir hançer gibi ruhumu kanatır. Sanki gizli bir günah gibi kalbimi kemirir durur. Yusuf Hemedani der, dirsek çürüttüğüm rahlelerde, ezberlediğin kitaplarda cevabını bulamadığın ne var? İlk gençlik yıllarımda ilim tahsili için gittiğim Gürgan'dan evime dönerken kafilemize eşkıya saldırdı. Önümüzü keserek malları ve istedikleri şeyleri birer birer topladılar. Sıra bana geldi. Gürgan'da aldığım tüm ders notlarıma ve kitaplarıma el koydular. Kitaplarımı almak için yalvardığımda bana söylediği bir söz kalbime hançer gibi saplandı. Demek ki kitaplarını elinden alınca okuduğun bunca şeyden hiçbir eser kalmıyor. Söylesene, bu nasıl bir ilimdir ki onu senden bir hırsız çalabilir? Eve gidip 3 yıl boyunca tüm kitaplarımı ve notlarımı ezberledim. İlmi böyle muhafaza ettiğimi sanmışım. Ne büyük aldanmadır. Üstadımız Cüveyni yıllarca ders okudu. Üstadımızı yolcu ederken benim kalbim onun kürsüsüne geçmediğine yanıyordu. Onca bilgi, arzu ve aldanışlarıma engel olamadı. Eşkıyadan sonra arzularımın benden çaldığı bilgiydi. Söyleyin efendim, kimsenin benden çalamayacağı hakikate giden gerçek bir yol var mı? Hamedani Hazretleri bu sohbetin ardından onu avluya çıkarttı ve bir su kuyusundan onun su çekmesini istedi. Ancak kova delikti. İçindeki tüm suyu sızdırdı. Hamedani Hazretleri kovayı eline aldı ve sözlerine başladı. Bu kova suyun içinde olduğu kadar su da kovanın içinde olsaydı hepimizi serinletir. Şimdi kendini de bizi de susuz bıraktı. Bilgimiz de İslam'ımız da bu kovaya ne çok benzer. Biz İslam'ın içindeyiz. Lakin İslam bizim içimizde mi? Hırsızın suçu olduğu kadar ev sahibinin de suçu yok mu oğul? Kapılar öltürse, iman kalbi doldurup sımsıkı sarsa, sorarım sana, kim çalabilir, kim çaldırır?
Doğumundan 16 yıl sonra. Nişabur'daki Nizamiye Medresesi'ne meşhur Cüveyni'nin talebesi olduğu dönemde başarılı öğrenim hayatı Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın yakın çevresinde yer almasını sağladı. Selçukluların başkenti İsfahan'a gelişinde adını şehrin çarşısında yaşadığı şu diyalog sonrası duyurdu. Renklerin yalnız göz ile ya da ışıkla görebildiğini söyleyen birine karşı ne dersin? O adam sorunun konuyla alakasını olmadığını söyledi ama bu dediğine pişman olacaktı. İmam Gazali devam etti. Renkleri gösteren göz ve ışıktır. Renkleri yalnızca göz gösterir veya yalnızca ışık gösterir diyen biri bizi ikisinden birini seçmeye zorluyorsa ya ahmaktır ya da bizi aldatmaktadır. Renkleri hem ışık hem göz gösterdiği gibi hakikat de hem akıl hem de bilen birinden öğrenme yoluyla elde edilir. En büyük öğretmen Hak Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği Kur'an ne der? Allah katında yerde debelenip dolaşan canlıların en değersizi akıl etmeyen, sağır ve dilsizlerdir. Sen aklı yok saymak ile insanları Hakk'ın sözlerini duymaya değil, Hakk'ın sözlerini söylemeye değil, onları sağır, dilsiz ve akılsız dolaşmaya çağırıyorsun. Sen milleti inkara davet ediyorsun. Karşısındaki adam duyduklarından sonra ne cevap vereceğini şaşırır ve der: Haşa, sen ne demek istersin? Ben yalnız hakikate çağırırım. Gazali Hazretleri sözlerine devam eder. Yalan ve aldatma hakikatin üstünü örten gölge gibidir. Hakkın nuru ile aydınlanmış, akıl güneşi doğduğunda o gölge yok olup gider, der ve sessizce oradan uzaklaşır. Daha sonra 1091 yılında Nizamül Mülk tarafından başkent Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'ne hoca olarak atandı. Onun yaşadığı yüzyıl ilmi ve dini hayat bakımından İslam dünyasının ve hatta o günkü dünyanın en parlak dönemiydi. Gazali, yalnız o dönemin değil, İslam düşüncesi tarihinin en önde gelen düşünürlerinden olmuştur. Ehli sünnet inancına karşı yaptığı hizmet, kendisine Hüccetül İslam, İslam'ın kesin delili lakabını almasına sebep oldu. Bağdat'ta görev yaparken Abbasi halifesiyle ve idari zümre ile de yakın ilişkiler kurdu. Bulunduğu dönemin en etkili alimi iken, yaşadığı manevi ve entelektüel kriz sonrası 1095 yılında Bağdat'taki görevlerini ani bir kararla bırakıp şehri terk etti. Bağdat sonrası Dımaşk ve Kudüs'e gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Gazali'ye manevi iltifatta bulunması. İslamiyet'in en güzel dönemlerinde yazıya döktüğü inancın temel prensiplerini anlattığı önemli bir eserdir. Kavaidül Akaid. Bu yazdığı eser ile ilgili gizemli bir durum vardı. Gazali, yaşadığı dönemde sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görmemişti. Ancak bir şekilde övgüsünü alacak kadar özel bir bağa sahipti. Bir gün Gazali bir rüya gördü. Rüyasında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam ona gülümsüyor ve kitabını övüyordu. Gazali bu manevi anı uyanıkken bile hissetti. Rüyasının etkisiyle yazdığı Kavaidül Akaid kitabının değeri katlanarak arttı. Kasaba halkı Gazali'nin rüyasını duyunca kitaba olan ilgileri daha da büyüdü. Gazali'nin kitabı zamanla Müslüman topluluk içinde öne çıkan bir eser haline geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi iltifatı Gazali'nin yazdığı eserin birçok kişiye rehberlik etmesini sağladı. Bu sayede Gazali'nin kitabı sadece kendi döneminde değil, sonraki kuşaklarda da
ışık saçan bir eser olarak varlığını sürdürdü. Metafizikte çokça hataya düşen filozoflar. İmam Gazali, Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'ne hoca olarak atandığı dönemde talebelerine dini ilimleri okuturken, vaktinin bir kısmında filozofların öğretilerini incelemeye ayırmıştır. 2 yıldan az bir sürede yardım almadan felsefe kitapları okumuştur. 1 yılı da okumaları neticesinde elde ettiği sonuçları değerlendirmeye ayırmıştır. Felsefi ilimler kapsamında yer alan matematik, mantık, fizik, ahlak ve siyasete karşı olumlu yaklaşmıştır. Gazali, eleştirilerini filozofların en çok hataya düştüğü alan olarak gördüğü metafizik üzerine yoğunlaştırmıştır. Bir gün Gazali şehir meydanında ilimleri 2 kategoriye ayırdığından bahsediyordu. Şer'i ilimler ve akli ilimler. Her ikisi de İslam inancını esas alarak kategorize edilmiştir. Gazali'nin düşüncesi, bu sınıflandırmanın İslam'ın öğretileriyle uyumlu bir bakış ortaya koyduğuydu. Gazali, matematik ve astronomi gibi akli ilimlere ve tıp gibi tabi ilimlere de değindi. Bu ilimlerin İslam inancı ile uyumlu olduğunu vurguluyor. Ancak felsefecilerin ilahiyata dair konularda yanıldığını savunuyordu. Gazali, mutasavvıflar ile de hesaplaşıyordu. Ona göre ilim ve amel birleşmeliydi. Kalp sadece Allah'a olan sevgiye odaklanmalı, dünya ile olan bağları koparmalıydı. Peygamberlerin kalp hastalıkları doktorluğu. Peygamberlerin kalp hastalıklarının doktoru olduğunu konusunun üzerinde sıkça durdu. Gazali, aklın faydası ve işlevinin bize bunu tanıtması, peygamberliğin gerçekliğine şehadet etmesi ve kendisinin de peygamberlik gözüyle idrak edilenleri görmekten aciz olduğunu bilmesi, körleri kılavuza ve çare arayan hastaları sevecen hekimlere teslim eder gibi elimizden tutarak bizi peygamberliğe teslim etmesinden ibaret olduğunu söylemiştir. İmam Gazali'nin manevi serüveni. Tasavvuftaki manevi tecrübeyi yaşamak için makam, mevki, mal, mülk, aile gibi dünyevi bağlardan kurtulup nefsin isteklerini hiçe sayıp tüm kalbiyle Allah'a ve ahirete dönmesi gerektiği sonucunu çıkarttı. Ancak bu sonucu hayata geçirmekte zorlanan Gazali, 6 ay kadar süren bir kararsızlık ve aynı zamanda yaşadığı manevi rahatsızlık döneminin ardından bütün görevlerini terk edip ailesini güvendiği dostlarına emanet ederek Bağdat'tan ayrıldı. 2 yıl boyunca dünyevi arzularını terk ederek ilahi hakikatleri keşfetmek için kalbindeki kötü huy ve düşüncelerden temizlenmeye odaklanan İmam Gazali, yaşadığı manevi tecrübeler neticesinde tasavvuf yöntemini hakikate ulaştıran sağlam ve doğru bir yöntem olduğu sonucuna varmıştır. Gazali'nin düşüncesine göre Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vahiy tecrübesiyle sufilerin manevi halleri arasındaki benzerlik, aklın bütün hakikatleri anlasa bile açıklamadaki yetersizliğini ve hakikate ulaşmada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rehberliğine duyulan zorunlu ihtiyacı gözler önüne sermiştir. İmam Gazali'nin düşünce şekli. Gazali sadece düşüncelerinin peşinden gitmiyordu. Aynı zamanda yaşanmış tecrübelerin gerçek bir hakikatin kapısını açabileceğine inanıyordu. Soyut felsefe ve mantığın sadece birer araç olduğunu savunarak kalp gözünün akıl üstü alemlere nasıl açılabileceğini anlatıyordu. Bu öğreti, kalp gözünün düşünce ve pratik hayatın mükemmel bir birleşiminde nasıl parladığını gösteriyordu. Hakikati bizzat yaşanan tecrübelerden çıkarmak ve ahlaki bir yaşamı örnek almaktı. Gazali, insanın yaratılıştan sahip olduğu kabiliyet olan akıl kavramını çeşitli anlamlarda ele alıyordu. Şehirdeki herkesin
kendi yolculuğunu yaşadığı gibi Gazali de düşüncelerinin izini sürüyordu. Tecrübeden elde edilen bilgileri akıl olarak tanımlayan Gazali, insanın hayvandan farkını bu özellikte buluyordu. Gazali'nin gözünde din bir bina gibiydi ve akıl bu binanın temeli olduğunu düşünüyordu. Temelsiz bir bina ayakta duramazdı. Aynı şekilde binasız bir temelde anlam ifade etmezdi. Din, akıl değerini inkar etmiyordu. Birbirlerini tamamlayan ve insanı düşünmeye yönlendiren bir ilişki vardı. Gazali'nin düşünceleri kütüphanenin sessizlikleri arasında akıl ve dinin armonisiyle dolup taşıyordu. Amelin önemi. İmam Gazali'ye sordular ki, şirk koşmadan sadece imanla kurtulan var mıdır? Gazali şöyle cevap verdi. Bir adam amelsiz kurtulamaz. İnsanın kuvveti ameldedir. Bir insan sadece iman ile ahirete ulaşsa, onun önünde çok zor bir yol vardır. Ayrıca salih amel etmediği sürece asla sevap bulamayacaktır. İmam Gazali'ye göre İslam devleti. Gazali, insanın doğası gereği yalnız yaşayamayacağına inanarak İslam yönetiminin zorunluluğunu vurgular. Bu düşünce sadece neslin devamı için değil, aynı zamanda karşılıklı ihtiyaçların karşılanması için de önemlidir. Ancak insanlar toplum içinde yaşarken kaçınılmaz olarak çeşitli anlaşmazsızlıklar yaşayacaklarından ve bu anlaşmazsızlıkları önlemek için bir hukuk sistemiyle hükümetin gerekliliğini savunur. Bu siyasi düzenin sağlanabilmesi için bilgi, basiret ve liderlik özelliklerine sahip kişilerin bulunması da kaçınılmazdır. İmam Gazali ve bir gencin diyaloğu. Bir zamanlar genç bir öğrenci Gazali'nin kapısına çaldı. Gözleri merakla parlıyordu ve aklındaki sorular dolup taşıyordu. Gazali, genç öğrenciyi içeri davet etti. Genç, büyük bir heyecanla sordu. Üstad, hayatın anlamı nedir? İhlas nedir? Tevekkül nedir? Gazali, sakin bir şekilde gülümsedi, genç öğrencisinin merakına karşılık verdi. Üstad, bana ihlas ve tevekkülü daha detaylı anlatır mısınız? Diye sordu genç öğrenci. Ey oğul, ben sana buraya kadar ne bildiysem anlattım. Ancak bu konularda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa cevaplar kitaplarımda saklıdır. Birçok eser yazdım ve içinde aradığın cevapları bulabilirsin. Unutma ki hayat bir yolculuktur ve bilgiye ulaşmak için bu yolculuğa çıkmalısın. Benim yazdıklarım senin bu yolculuğunda rehber olabilir. Benimle tekrar konuşmak için zamanım ve mekanım kısıtlı. Ancak kitaplarım sana bu yolda eşlik edebilir. Genç öğrenci Gazali'nin sözlerini düşündü ve üstadının kitaplarını araştırmaya başladı. Bu onu büyük bir keşif ve öğrenme yolculuğuna yönlendirdi. İmam Gazali'den nasihatler. Ey oğul! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki yaşayışın sıhhat bulsun. Gözlerin aydın olsun. Hiçbir şey Allah'tan gizli ve kapalı değildir. Ey oğul! Aklının hemen kabul etmeyeceği şeyi söyleme. Lüzumsuz laftan, çok gülmekten, şaka ve alaya almaktan ve din kardeşinle tartışmaktan sakın. Böyle yapmak, saygı değerliği götürür. Kin ve düşmanlık kapıları açar. Ey oğul! Ağırbaşlı, terbiyeli,
saygılı ve nezaketli olmaya çok dikkat et ve itina göster. Böyle yaparken gurura kapılma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Halka tepeden bakma. Sonra senden bu sıfatla bahsedilir. Ey oğul! Fayda sağlayacak fırsatları kaçırma. Muhtaç olduğun şeylere iyice sahip çık. Görülmesini acele ettiğin işlerinde dikkatini başka taraflara dağıtma. İçinde bulunduğun toplumun adet ve geleneklerine saygılı ol. Ahirette seni rüsva edecek çirkin adet ve geleneklerden sakın. Bir şeyin neticesini iyice düşünüp hesaba katmadan yapmakta acele etme. İmam-ı Gazali'nin son dersi. Bir gün öğrenciler İmam Gazali'ye, "Hocam, ölüm nedir? Bize özel olarak anlatır mısın?" diye sormuşlar. İmam Gazali, ölümünün yakın olduğunu hissederek, "Tatmayan bilmez ki. Önce kendim tadayım, sonra size anlatırım." demiş. Bunun üzerine öğrenciler, "Öldükten sonra sizinle nasıl bağlantı kurarız?" diye sorduklarında gülümseyerek, "Sadece inşallah." demiş. Kısa bir süre sonra Gazali, ölümü tadarak öğrencilerinin rüyalarına gelmiş. Öğrencilerinin rüyasına giren Gazali, yaşadığı süreci anlatmaya başlamıştır. Abdest tazeleyip sabah namazını kıldıktan sonra odama çekilip ölüm meleği Azrail'i beklemeye başladım. La ilahe illallah diye zikir ederken odamı nur kapladı. Evimin tavanı şeffaf oldu. 7 kat gökleri, melekleri, cenneti gördüm. Kulağıma güzel bir nida geldi. İrci ila rabbik. Rabbine dön. Hitabını duydum. Ruhum Allah aşkıyla cezbeye gelip beden kafesinden fırladı. Dünyaya döndüğümde kalabalık gördüğüm ne var diye sordum. Ama kimse cevap vermedi. Hanımım ağlıyordu. Bedenimi görünce öldüğümü anladım demiş. Öğrencilerden biri, "Hocam, bedenin başka bir şey mi?" diye sorduğunda Gazali gülümseyerek, "İnsanın aslı ruhtur. Ruhsuz beden cansız bir yığındır." Başka bir öğrenci, "Karanlık kabirde kıyamete kadar nasıl yatacaksın?" diye sorduğunda Gazali, "Eğer kabirler dar ve karanlık olsaydı Allah dostları oraya atılmazdı. Kabirlerimiz dünyaya göre geniş, güzel ve aydınlıktır" demiş ve yakınlarım beni kabrimde bekliyor diyerek ayrılmıştır. İmam-ı Gazali'nin manevi mirası zamanla geniş bir çevrede etkili oldu. İnsanların kalplerinde iz bıraktı. Tuz'taki medrese ve dergahında Gazali 1111 yılında Tuz'ta vefat etti. Ölümünden sonra öğrencileri onun öğretilerini yaşatmaya kararlıydılar. Onun ölümü insanlar için sadece bir son değil, aynı zamanda öğrenme ve manevi yolculuk için ilham kaynağı olmuştur. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.